Günaydın. Evet. Günaydın. Meşhur niye girişini yapmadın? Bilmiyorum niye yapmadım. Aa, o köpek mi? Ne o? Evet o. Ha oymuş. Ne yapıyorsun? Bizi hatırladın mı? Bizi hatırladın mı? Bak. Gel. Nereye Gel gelsin? hadi. Yürüyelim gel. Küçük ya çok tatlı. Ne oldu? Ne? Ne oldu? Seni çekiyor. Niye? Öyle anlaşmıştık ya. Yo öyle anlaşmadık. Evet buyurun. Buyurun Mehmet Yani, Bey. niye Nasılsın? kamerayı aldın ya? Niye almayayım? Karımla çok kötü kavga ettik. İnanmayın. Birbirimize girdik. Yalan. Sırtımda şu an morluklar var. Yalan. Boğazımda var. Gözükmüyor. Nerede? Tırmıkladı beni. Niye beni itikliyorsun? Bak. Tırmıkladı. Sen böyle yapıyorsun. Tırnağım bile yok. Tırmıkladı. Sabah kesti. Ne? Tırmıkladı beni. Yumruk attı. Yani çok şiddet uyguladı. Neyse işin şakası bir yana. Hiç moralim yok. Moralsizim. Haftaya salıya aldık biz. Bilet aldık. Ama o geç olduğunu düşünüyor. Yani Evet geç olduğunu düşünüyorum. Şimdi 7 gün kalmış. Haftaya salı günü gidiyoruz. Haftaya bugün mesela şeyde kalacağız. ay, Havaalanında helikopter kalacağımız için. böceği. Hani bir sorun yok aslında. Havaalanında kalacağımız için. Ay. Ne yapıyorsun Ya helikopter Düzgün böceği. çek şunu ya. O yüzden vermiyorum işte sana şu kamerayı ya. Çekiyorum. Aha. Az önce nasıl çektiğini farkında mısın? Ama ne yapayım helikopter böceğini Fark izlemeye etmiyor abi. çalışıyorum. Beni çekeceksen o zaman düzgün çekeceksin yani. Yoksa ver kamerayı. Tamam çekiyorum. Bak nasıl çek. Çekiyorum. Aramızdaki en büyük kavgalardan birisi bu zaten. Bak şu tarafları falan da koyabiliriz. Nereye? Şimdi biz bugün Prizren'de kalacağız. Ondan dolayı da izleyenler bilir ki geçenlerde bir ayı ve domuz macerasına yakalanmıştık burada. Bu parkta. Türkler yaptırmış buraya. Fakat kalacak başka yer yok. Aşağıda da bir park var ama şu an yer ayarlaması yapmaya çalışıyoruz. En azından akşam 12'de direkt gelip kuralım diye. Şimdi burada insanlar çok fazla yürüyüş yapıyor. Evet burası yürüyüş alanı çünkü. Ama geçen sefer belki de bayramdı diye bilmiyorum. Şu an biraz da sakin gibi ama akşam belli olur. Tabii akşam belli olur da. Yani şu kısım da olabilir bence ya aşko. Görmüyor musun fiskiyeleri? Ha fiskiyeler varmış. Bence bunu şu restorandakilere de söyleyebiliriz ya. Fiskiyeyi açıyorlar mı? Aynen. Ya bize gölgelik lazım yani güneş direkt vurmaması Şurası da lazım. güzel aslında da burada var mı Burada da fiskiye? fiskiye var. Bak adam buraya boydan boya fiskiye getirmiş. Evet ya bakın. Böyle bir yer aslında çok güzel. Yok güzel. Bak su akıyor. Bu akan su temiz mi? Temizse burada yüzümüzü yıkayabilir, dişlerimizi fırçalayabiliriz. Ay Allah senin ne yapmasın. Şişeyi sandım ki yılan. Bir sağa bir sola gidiyor ya. Tövbe. Dertler. İnternetimiz bile sıkıntı şimdi. Evet. Bir de problemimiz var. Şimdi biz Priştine'ye gidene kadar her gün bir yerde kalmayı düşünüyoruz aslında. Ama internet Tıpkı ilk problemi var. başladığımız gibi. Evet ama internet problemi var bu sefer. Acaba internet mi alsak diye düşünüyoruz yoksa internetsiz mi devam etsek diye düşünüyoruz. Ama biz bunu Belgrad'da yaşadık. İnternetsiz konumla alakalı sürekli sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Böyle bir dezavantajı var. Belgrad'dan bence internet almayın bu arada. Ola diye yok Van. Mayvan, Arnavutluk'ta o. Aynen Arnavutluk'ta onu alın. Sırbistan'a geçiyorsanız öyle geçin. Çünkü gerçekten çok kötü. Gerçekten kötü yani. Çünkü biz 50 GB değil mi? 50 GB mıydı neydi? Yani aldık. Nerede? Onun Sırbistan'dan. Onun sadece 10 GB'ını falan kullanabildik. Geri kalan çöp oldu. Dışarıya da 6 GB'da her yere sorduk. Yani böyle sorunlar yaşıyoruz. Uf polana bak. Fena polen var. Eyvah. Çok fazla polen var şu an burada. Eyvah. Buraya da kurabiliriz aşko. Nereye? Buraya. Ağaçların alt burası. Biz zaten geçen şuraya kurmuştuk. Çok da bir farkı yok Nereye ama. kurdun? Şuraya. Şu ileriye kurduk. Aha. Geçen böyleydi. İleriye kurduk. Burası bayağı kalabalıktı. Şimdi güneş var diye kimse yok bence. Tabii canım Ama ya. çok güzel baksana. Acayip güzel yer. Çok güzel bir park. Şimdi gece düşünsene bak şimdi gel. Aa bak çamlar kurumuş. Hasta olmuş çamlar. Bak Hastalıktan kurumuşlar. gece şöyle bak. Şöyle ses çıkıyor. Aynen. Bir de kola şişeleri falan. Ama şimdi daha temiz sanki ya. Ya da gece Baksana. temizlik yapmaya mı geldi? Anlamadım ki köpek niye avlasın ki o zaman? Yok temiz aşko. Yani geçen Evet. sefere göre temiz. Bizim yerimiz burasıydı. Bura niye böyle olmuş ya? Yeşillik de burası. İşte kurumuş. Bak ağaçlar da kurumuş. Yani hasta olmuş ağaçlar. Aynen. Gel. Evet. Burada böyle bir yer var. Aslında güzel, alan çok güzel ama biz geçen sefer yaşadığımızdan dolayı biraz korkuyoruz. Ama yapacak bir şey yok. Burada tabii böyle geliyor gençler oturuyordu buraya. Bak burası yol. Patika yapmış bak. Ha
ha. Baksana çok kötü ağaçlar kurumuş, Mesela yazık burası ya. ne patika yolu mesela. Buradan kimler inmiş, kimler çıkmış mesela. Kim iniyor ya da yani. Ayı mı, domuz mu? İnsan çıkıyor olabilir mi? Yani Ya da burayı yeni yaptılar ya. Ondan önce patikaydı belki. Buranın geçmişine bakmak lazım. Bu ileride ne var acaba? İleriye bakalım. İleriler, ileriler. Yani o patika yoluna şey bir yapabiliriz kendimizce, işaret. Bir şey geliyor mu gelmiyor mu? ne gibi işler? Yarına belli olur. Yemek. Yok, bilmiyorum, düşüneceğiz. Burada da böyle bir Luna Park var zaten. Buradan böyle de yukarıya gidiliyor. Ay, buradan böyle de yukarıya gidiliyor. Ha bak, burada da oturma alanı varmış hocam. Ha. Burada da oturma alanı varmış. Belki burası da olabilir. Buradan böyle yukarıya ormana gidiliyor. Luna Park'taki çalışanlara mı sorsak acaba? Neyi soracağız? Ne bileyim, bilmiyorum. Aslında şuradaki Ay, aha bak. Görüyor musun? Etiyor bunlar. Burada bir sürü var burada. Burada dikkat edin çekirgelere. Aa, buradan aşağı mı iniliyor? Aa, aşkım su. Güzelmiş burası. Demek ki insanlar buradan gidiyor ya, diyorum ya nereye gidiyorlar? Demek ki buradan yukarıya doğru gidiyorlar, yürüyorlar, geri geliyorlar. Şu yoldan yukarıya doğru. Ha. Olabilir. Olabilir canım, niye olmasın? Çok güzel. Böyle. Bak, Luna Park'ta kapalı. Kalıcı mı kapalı acaba? Aslında Luna Park'ın içine de kursak güzel olur da. İşte sormak lazım. Bir şey derler mi demezler mi bilmiyoruz ki. Öyle. Biz biraz düşüneceğiz. Burası böyle. Güzel, sakin. Şu an sakin yani, geçen seferkine göre sakin. Akşam gelmiştik biz çünkü buraya. Sabah da sabah da yoğundu. Herkes yürüyüş yapıyordu. Bakacağız. Bunu yayınladığımızda ne olduğunu zaten halletmişizdir. Gül, Ha. desene. Sevgi Mehmet, ha. Hayır demeyeceğim. Bak bugün çok moralsizim zaten, dur. Neden? Bir haller var bunda da söylemiyor. Burası niye böyle olmuş? Şu Kamerayı niye kapatmadan şey yapıyorsun hayatım? Aa bak, böyle oldu. Ha. Görüşürüz. Arkadaşlar selamlar, kendimi gösteriyorum. Çok büyük bir radikal bir karar aldık. Evet, yine her zamanki gibi. Planlı yaşamayacaksınız. Plan yaptığınızda olmuyor. Büyük ihtimalle siz bu videoyu izlediğiniz zaman biz İstanbul'da olacağız. Herkes böyle ne? Ne nasıl yani, 8'inde gelmiyor muydunuz? Arkadaşlar burada çok fazla artık gezecek bir yer kalmadı. Bir de paramız artık kısıtlandı. Çok az kaldı. Aynen, Sırbistan ve Sırbistan bizi mahvetti. Makedonya sağ olsun. Makedonya ve Sırbistan gerçekten çok fazla para harcattı bize. Ve stoktaki paramız bitti sayılır. Çok az kaldığı için ve düşündük ki 8'ine kadar biz ne yapacağız, ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, nerede kalacağız? Eğer ki kalmaya devam edersek çok para harcarız ve bu tamamıyla zaten cebimizdeki paranın dışında bir para harcama olacaktı. Bu da tamamıyla bizim bütçe açığımız olurdu. Bundan dolayı böyle bir radikal karar aldık. Biz çarşamba günü, siz bu videoyu ne zaman izlersiniz? Annemlerin Perşembe haberi günü. yok. Evet, annemlerimizin haberi yok. Perşembe günü bu yapacağız. video yayınlanacak. Biz o zaman İstanbul'da olmuş olacağız. Şunu açsana bir. Şimdi biz de böyle Börek bir şey yaptık. aldık. Böreği Börek şeyden aldık. aldık. Hemen meydanda çeşme var ya, çeşmenin orada bir tane yaşlı adam satıyor. Yan tarafında da hemen börekçi var. Oradan bence yaşlı adamdan alın. Hem Ya. daha uygun 1,5 euro hem de porsiyonu. tatlıydı. Şu 1,5 euro işte. Bu 3 tane düz Şöyle. satıyorlar zaten. Al. Yani Al 1,5 euro. Gölgeden yürü istersen. Hı. Şimdi bunu yiyoruz. Saat 12'ye geçti zaten. Güzel. Yani kıyması tabii ki de Bosna'daki gibi değil. Bosna'ya gittiyseniz mutlaka ama mutlaka çok börek yiyin. Bir daha öyle bir börek bulamayabilirsiniz. Öyle bir börek yapan yok bence ya. Şimdi biz dedik ki bir arkadaşımız yazmıştı hatırlıyorsanız. Bunu söylemiştik. Mamoşa'ya gidelim falan diye. Mamoşa'ya gideceğiz. Bu gece oradayız. Ertesi gün sabahtan kalkıp Priştine'ye geçeceğiz. Priştine'ye otostop çekerek gideceğiz. Buradan da Mamoşa'ya otostop çekerek gideceğiz. Yani artık yol nerede durdurursa parça parça gide duracağız yani. Duruma göre değişecek. Bilmiyorum artık nasıl oluşacak durumlar. Şimdi otobüs durağının olduğu yere doğru yol bağlantısı var. O yol bağlantısına doğru gidiyoruz. Orada market var. Markete gireceğiz. Mamoşa'da çünkü ben market görmedim. Varsa da küçük bakkal gibi bir şeydir çünkü. Vardır elbet de. Buradan alalım dedik. Fresh markası şeyine gideceğiz zaten. Burası daha iyi ve daha fazla çeşitli de var. Reklam değil Fresh markası. Oraya gidelim. Sonrasına zaten otostop için yola devam edeceğiz. Bugün sizlerle birlikte Mamoşa Belediyesi ve %96, %97 civarında Türk'ün olduğu yer. Her şeyin Türkçe olduğu bir yer aslında. Aynen. Oraya Oraya da göstereceğiz. Türklerin çoğu Konya'dan gitmiş. Konya'dan değil lan. Afyon muydu? Konya. Konya mı dedi? Konya. Neyse orada öğreniriz. Oradakilerle, insanlarla görüşmek istiyorum, konuşmak istiyorum. Kalacak yer bulursak orada kalacak yerimizi ayarlayacağız. Yani Mamoşa Belediyesi
Bekle bizi. Sevgili arkadaşlar, yol ağzımıza doğru geldik. Şimdi Mamuşa Mamuşa beldesine doğru yola çıkacağız. Otostop ayarlıyoruz. Özlemişim be. Ayarlamaya çalışıyoruz. Özlemişim. Değil mi otostopu? Allah özlemişim. Mamuşa. 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 Mamuşa var Bu mı? da çok komik. Adı Mahmut Paşa'dan geliyormuş. Mahmut Paşa'yı sürekli tekrar edince bir süre sonra Mamuşa oluyormuş. Biz bu arada markete girdik. Market videosu çektik. Onu ne zaman paylaşacağım? Bu videodan önce mi sonra mı? Tabii ki de önce olmaz, sonra olur. Çantayı çıkarsak mı? Çantayı nereye koyalım ki? Okey. Hadi oğlum be, Gözümüze güneş girdi abi. Abi sen alsaydın Kosova halkı arkaya için o otururduk. kadar çok iyi şey söyledik ki Bizi yalnız yüzümüzü bırakmayın. kara çıkarmayın. Yok canım, gerçekten iyiler yani. İyisi iyi. Kötüsüne... Alo. Alo. Çek amcayı çek. Abicim gitti, selam verdi bize. Oğlum güneş öyle bir vuruyor. Oğlum bugün ne biliyor musun? Pazartesi. Bugün pazartesi. Neydi bugün? Ne? Neydi bugün? Neydi? Uyarı vermiş telefon. Oo, bugüne mi Aşırı uyarı verdi? sıcaklıklar var diye. Eyvah. Ay O yok. gün bugün işte. Taksici amca yok. Git hadi sen yürü. Ha. Aferin, böyle selektör atın. O neydi ya, aklıma taksiciler üstümüze geldi, o geliyor. Kosova halkı bir tanedir. Otostop. Kosova halkı mükemmeldir. Mükemmel. Ya ne olur, ne dişin arasında bir şey mi? Ne olur durun. Ne Kosova olur halkı. durun. Kosova people. En fazla 2 saat beklemiştik bir yerde. Nerede? Mitrovica'da. Mitrovic'e de ana yoldaydık, anasını satayım bir de ya. Bir de ana yolda olduğumuz haldeydi yani. Neyse biz böyle deneyeceğiz herhalde. Naim Ha. abinin arabasına benziyor. Aynen. Bir an dedim ki Benziyordu. Lan dedim bir an. bir an lan. Ah be dedim abi. Ah be. Çantaları Ah be bırakak abi. ya. Ha? Buraya bırakak çantaları. Tamam. Şimdi 5 dakika oldu. Bekliyoruz. Mamuşa diyorum. Pirane diyorum. İkisinden biri ne olabilir? Pirane'den sonra Mamuşa için çekeriz. Sorun yok. Ama o Türk beldesine gideceğiz. Ve insanlarla Türkçe konuşacağız. Hadi be oğlum. Mamuşa. Yok. Bekleyeceğiz. Abi çok yandık ya. Evet, yaklaşık kaç dakika? 15 dakika olmuştur. 15 dakikadır otostop Kamera varmış çekiyoruz. onda, adamını gösteriyor. Ha? Yok, bize değil. Yanında kadın var aşkım, bize değil. Olabilir, kadın olunca ne oluyor? Bu nereye gidiyor acaba? Ekmek Bir fırın yere tuğla. gitmiyor. Şurada da bir tane abi oturdu, bizi izliyor. Böyle yollarımız böyle. İnsanlar gelip geçiyor ama bir duran yok. Kosova insanı iyi dedik, hoş dedik ama ya zaten Kosovalı çok geçmiyor buradan. Buradan genelde Arnavutlar var. Arnavutlar da biliyorsunuz çok otostopla almıyorlar. Plakaların çoğu Arnavutluk zaten. Ondan dolayı galiba Kosovalılar araba sürmüyor. bilmiyoruz. Mamuşa! Böyle deniyoruz. Mamuşa! Şimdi size anlatayım. Bir tane aileyle karşılaştık. 1, 2, 3 tane aile. Bunlar turla gelmişler buraya. Turda sadece Kosova olarak sadece Prizren'e götürüyorlar. Onda da Prizren'in çarşısına geziyorlar. Merhaba. Mamuşa'ya gidiyoruz biz de. Yol üzerine gidiyoruz. Ya taksi. Ha no, tamam okey. Ya abi taksi nere? Bir şey söyleyeyim, bu nasıl taksi, Allah'ını seversen? Ya bunlar işte Ne üzerinde taksi dolandırıcı yazıyor ne taksi bir şey bunlar ya. yazıyor. Abi Kosova'da yapmayın bunu ya. Önce taksi desene mesela. Ha? Önce taksi desene. Ben mi diyeyim? Alacağım plakasını abi, şikayet edeceğim Sen de korsan dur ya. oğlum, hiçbir şey olmaz ki, ne olacak adam? Belki olur. Konsolosluğumuza yazarız. Sayın konsolosluk, bu plakalı araç. Ulan var ya, ne fenalar ne. Bak kimisinde de böyle Star yazıyor. Onlar şey lan, eğitim alıyorlar, ehliyet. Ha, ehliyetmiş. Ulan bir Allah'ın kulu yok mu? Bu da taktı Sen parmağımı şu düzeltip parmağını şöyle duruyor. düzgün yap ya. Yapıyorum işte. Abi sen bizi Hayır, alırdın sen be. çalma, sen avcı gibisin ya Tipim valla. var. Yemin ediyorum avcı tipim var. Avcı gibi. Bizi yani. avlar. Adam şey yapardı, alırdı bizi, salardı bizi. Sonra Abi oradan arkadan hala dıkşın. bizi izliyor. Basiretimizi abi kapatıyor galiba. Hadi Lan be. benim kolum ağrıyor, ben bir şey demiyorum, şu parmağını düzgün yap. Benim de kolum ağrıyor, ne yapayım? Tamam da parmağını düzgün yap Ya bari. yamuluyor. Ah. Of ya.
Ulan alın lan. Ulan bir Türk de mi yok be? Neyse. Burası Muş'tur. Yolu yokuştur. Giden almıyor, acep nedendir. O kadar çok övdük ki cezasını mı çekiyoruz anlamıyorum. Aşk ama bir hafta iyi davrandılar bize yani şimdi hakkını yeme. Yok hakkını yemiyorum da otostopla alakalı diyorum şu an. Ha, evet en iyi Kosova'da demiştik, şey demiştik ama ablacığım sen de alma bizi. Şeytani bakışlar atıyor. Of! Kosova güzel ya. Otostop ayrı güzel. Ama Abi arkaya da alırsın bizi. şu Arkaya da dağlarda alın var ya ne ayılar ne domuzlar vardır ha. Ne? Şu dağlarda diyorum ne ayılar ne domuzlar vardır. Abi bakacağınızı alsanıza Tamam, ya. hadi kapat. Alsanıza ya. Saat kaç Durum oldu ya? güncellemesi yaptık. Durum güncellemesi dur. Bak belki şu araba alır. Alacak araba değil. Ne oluyor ya? Ne oluyor, olay mı var? Olay varsa biz de varız. Neredesin ya? Baktım bize mi şey yapıyorlar diye de. Orada yapan yok, araba yok. Bize yapan geri gelsin. Tamam durum güncellemesi yaptın yeter. 5 dakika olmuş. Of tamam. Evet arkadaşlar selamlar. Geldik. Merhabalar abi, aleyküm selam. Evet. Mamuşa'ya geldik. Kamerayı şöyle yapacağım ya. Heh. Ama belki karşıdan biri gelirse onu da çekersin. Ha doğru diyorsun ama O yüzden böyle... dik çek bence. Ne olur ne olmaz. Merhaba. Evet. Şu an Burada da fırın varmış. Mamuşa'dayız. Mamuşa Şu an Belediyesi. Mamuşa'dayız. Burada her şey Türkçe. Okulda da Türkçe ve Arnavutça öğretiliyormuş ama %80-90. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Türkiye'den geldik. Meyvuz mu o? Ne o? Dondurma mı? Çok sıcak. Burası gene iyi. Aşağısı çok Aa sıcaktı. bak cami güzel. Eğer buraya gelmek isterseniz de priz... Ne oldu? Polis ya bir şey değil. Polis de şey. İstanbul. Türkiye, İstanbul. Hoş bulduk. Şimdi buranın camisi. Hocamız içeride miymiş? Ha bilmem. Neyse şu Gel bakalım. ayağımı yıkayayım ya, düştüm de ben. Ver. Nazar mı diyelim Ver artık, bana. ne diyelim. Sevecen insanlar ya. Hocamız yok. Burada bir tane köpüşümüz var. Merhaba. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Göbek mi açıyorsun sen? Sen göbek mi açıyorsun sen ya? Sen? Ha? Tatlı bıdık. Seni tatlı bıdık seni. Ver. Pati ver. Pati ver hadi pati. Çok güzel. Kocam düştü. Ayağını şöyle. Eğer ki buraya gelmek isterseniz Prizren'den minibüse biniyorsunuz. Yani büyük minibüs bu arada. Güzel. 1,5 euroya gelebiliyorsunuz. Şimdi camideyiz. Caminin hocası tutmuş. Ankaralı. Ama şu an göremiyoruz. Ankaralıymış. Bu arada buradaki çeşme yok. Suyunu da içmeyin dedi abla. Tavsiye etmem dedi. Biz de dışarıdan alıyoruz. Tamam dedik biz de ama şurada bir su şeyi var ama o ne anlamadım. Kuyu. Böyle bir cami. Şimdi çok yanıyor. tanıtımına geçeceğiz. Ah. Birazdan. Şimdi Kosova'nın. Şu evet demekten vazgeçelim ya. Şimdi buradayız. Ee, Ne diyeyim? Allah Allah. Kosova'nın tek Türk belediyesi olan Mamuşa'da yer alan Evet. eski taş saat kulesi Osmanlı döneminden kalma tarihi bir yapıdır. Kule şehrin merkezinde yer alır ve uzun yıllar boyunca halkın zamanını takip etmesine yardımcı olmuş. Yanında bulunan Mamuşa Merkez Camii ise sade mimarisiyle bölgenin dini ve kültürel hayatında önemli bir yere sahip. Cami özellikle cuma ve bayram namazlarında yoğun olarak kullanılır. Bu iki yapı Mamuşa'nın tarihi doku koruyan nadir örnekler arasında yer alır. Hem mimari hem de kültürel açıdan ziyaretçilere nostaljik bir aktif olarak kullanılıyor bu cami. Caminin hocası kimmiş ama hocamızı göremedik. Kapalı şu anda. Kapalı şu an. Namaza doğru anca gelir o. Aynen. Biz ne yapalım? Bilmiyorum. Biz aşağı doğru gidelim. Güzel. Bir aşağı doğru gidelim o zaman. Aşağı doğru inelim. Aynen. Aşağıda da belediye Neyse, var geçti zaten. ya. Belediyeye gideriz. Aynen belediyeye de gideriz de. Zaten herkes Türkçe konuşuyor zaten. O kadar güzel ki, çok güzel vallahi. Başka bir memlekette herkes Türkçe konuşuyor. Ama çok güzel. İstanbul gibi düşünmeyin. İstanbul haricindeki insanlar gibi. Hatta Yani burası- şive farklı olarak. Yok hayır. Olarak İstanbul'dakiler böyle ya. Ya Ondan bahsediyorum. bıyık bırakayım mı? Sen çok komik oldun ya. Ayağım çok acıyor şu an, biliyor musunuz ya? Baksana şuraya, mahvoldu ya. Evet ya. Ne oluyor ya dedim bir anda. Çok kötü düştüm. Ayağım tutmadı ayağım ya. Hep kaydı ayağım yani. Neyse belediyeye doğru geçelim. Evet arkadaşlar yanımıza bir yolcu yol arkadaşı daha bulduk. Ekip küçük. ekibimiz küçüktü. Gene büyüyor. Ya anlamıyorum. Dostumuz. Her gittiğimiz yerde var ya. Evet. Şanlı bayrağımız buralarda. Şanlı Burası belediye galiba. 4'e kadar çalışıyorlarmış da nasip olmadı ya. Yoksa belediyeye içeri girecektin. Selamünaleyküm derdik. Bak Aynen. burada park var. Parka atarız ya, olmadı. O da çocuk da onu dedi ya. Ha bak burası güzel, Park tertemiz. kim ne diyecek ya?
Burası mı lan? Yok burası değil. Burası Ankara Parkı. Ha gel buradan giriliyor belediyeye. Ya sen bana bak bana. Bana bak bana. Bana bak bana. Oh bu yanaklar ne bu yanaklar? Bu yanaklar ne? Ha? Tatlısın. Çok tatlısın çok. Sevdiriyor bak. Kimse sevmemiş bunu kimse. Bunu kimse sevmemiş. Abi yok bizi peşimizi bırakmıyor ya Ömer. Evet, Mamuşa Belediyesi Evet. Kosova'da 2008 yılında kurulmuş. Ülkenin tek Türk... Oy ayağımı yaladı. Dur şimdi baştan alıyoruz. Mamuşa Belediyesi Kosova'da 2008 yılında kurulmuş ülkenin tek Türk çoğunluklu belediyesidir. Nüfusun büyük kısmı Türklerden oluşur ve ekonomi ağırlıklı olarak tarıma dayanır. Kültürel olarak Türkiye ile güçlü bağlara sahip olan Mamuşa, küçük yüz ölçümüne rağmen kimliğini koruyan özel bir yerleşimdir. Merhabalar. Hoş bulduk. Merhaba, hoş bulduk. İyisiniz, İyiyiz abi, nasılsınız? sen nasılsın? İstanbul, Türkiye'den. Merhaba, sevgi ben. O da Mehmet. İyiyiz Ya abi sen nasıl valla. iyisin? Evet Çok bayağı sıcak sıcak abi ya. Ne zaman geldiniz? Bugün mü? Yok Biz biz şimdi geldik. Yok buraya şimdi geldik de. Mamuşa'ya yeni geldik. Biz bir aydır Balkanlardayız. Aynen. Geziyoruz her tarafı. Aynen geziyoruz abi. Dedik ki Çadırlar arkada yatıp. ha, aynen, Ha, çadır çadır. burada işte abi. Onda şey işte minibüs mü otobüs mü var ya abi işte. Prizden'den gelen. Şube. Gel. Şey merhabalar. Kanalda. Bizim kendi kanalımız Bizim ya. kendi küçük kanalımız. YouTube'a yanlayacak mısın? Yani Tabii tabii yayınlayacağız. biz günlük vlog yapıyoruz Bir da. tanıtalım biz burayı biraz. Hemen bir şey halledip. Tamam. Fırman serin. Saran. Şey kapalı dediler işte minibüsteki bir abla dedi de saat 4'te kapanıyor dedi. Ne kadar çalıştın? Ha. Evet Mamuşa Belediyesi'nin önündeyiz. Normalde video çekiyorduk. Bahattin bize yardımcı oldu. Çok teşekkür ederiz ona da. Şimdi Mamuşa Belediyesi'nin ve Mamuşa ile alakalı tarihini, daha öncesinde neler yaşanmış hepsini anlatacakmış bizlere. Kendisi de teşekkür ediyoruz buradan da. Evet. Öncelikle değerli kardeşim, hoş geldiniz buraya, Mamuşa'ya. Türkiye Cumhuriyeti bizim ana vatanımız ve biz Türkiye Cumhuriyeti ile gerçekten oraya ne kadar teşekkür etsek azdır. Şu anda bu görmüş olduğunuz belediye binasını Osman Gazi Belediyesi yaklaşık 2009 tarihinde bunun işte tasarımını ve mimarisini gerçekleştirdi. Ondan sonra Recep Altepe Büyükşehir, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, o da buranın bütün maddiyatla ilgili ek binalarda bütün işte burada ilk yardım şeyimiz var burada, sağlık ocağı. Onu da gerçekleştirdi. Bizim Türkiye Cumhuriyeti ile gerçekten çok büyük milli, maddi ve manevi bizim işbirliğimiz var. Ve dediğim gibi burada sağlık ocağımız var. Sağlık ocağını da o yaptı. Türkiye Cumhuriyetimiz, ana vatanımız yaptı. Mamuşa 6000 civarında bir Türk köyü. 2009 yılında pilot belediyeydi ve ondan sonra resmi belediye unvanını aldı. Mamuşa Belediye'miz Türklerden oluşan belediye. Balkanlarda tek Türk belediyesi aynı Kosova'da zamanda. tek Türk belediyesi olarak geçiyor ve Türk beldesi aslında olarak geçiyor. Tabii, Yani tabii. internette de. Tabii ve bütün bizim pasaportla alakalı resmi evraklarımız olsun. Bütün ibareler Türkçe yapılmakta. Eskiden bu yoktu. Tabii Prizren'e gidip gelmek zorunda kalıyorduk. Ama şimdi bu 2020 yılından sonra resmi ibareler Türkçe olarak yapılmakta. Bu Türk vatandaşları, Mamuşa'daki Türk vatandaşlarından çok büyük bir hizmeti, çok güzel bir vesile oldu burada. Onun için biz dediğim gibi Türkiye Cumhuriyeti'ne ne kadar teşekkür etsek azdır ve bizim ilişkimiz ilelebet devam edecek. Burada bizim 99'da maalesef üzücü bir olay gerçekleşti. Sırp güçleri tarafından Kosova'da soykırım gerçekleşti. Arnavutlara büyük bir soykırım gerçekleşti. Mamuşa halkı da yaklaşık 60 bin kişi Arnavut halkını burada misafir etti. Oradaki savaş askerlerinden, işte Sırp askerlerinden burada misafir edilmesi oldu. Gerçekten çok büyük bir yardımları oldu Mamuşa halkının, bütün Kosova'daki Arnavutlarına. Ve Kosova'daki işte milletler, Arnavudu var burada, Türk'ü, onun dışında Boşnak, Rom. Yani multietnik bir yapıya sahip Kosova. Dediğim gibi 1950 yılından itibaren Kosova'da işte resmi dil Türkçe, Arnavutça ve Sırpça. Ama Mamuşa'nın önemli olmasının sebebi burada tamamen Türklerden oluşuyor gerçekten. İşte baktığınız gibi bütün sokakların ismi işte Bahçelik Sokağı olsun, diğer taraf Saat Kulesi olsun. Bütün tabelalar hepsi Türkçe. Okulda çok güzel bir yere değindiniz. Bizim Anadolu İlköğretim Okulu. Sesin gelmedi ama ben söyleyeyim bari. Okulda diyeyim ben de. Tabii çok güzel bir nokta bu da. Anadolu İlköğretim Okulu. Başbakanımız dönemin 2010'da Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından burada okulun açılması
ataması gerçekleştirildi ve Türkiye Cumhuriyeti o zaman tabii kendisi başbakandı. Okulun açılışını yaptı ve gerçekten kendisi geldi aslında tabii kendisi buraya. bizzat kendisi geldi. O kadar kalabalık, o kadar yoğun bir coşkuyla Vay. karşılaşıldı ki orada o anı zaten unutmak imkansız. Çok yani öyle bir manevi atmosfer içerisinde 2010 yılında. Tabii o zaman başkanımız Recep Tayyip Erdoğan başbakandı. Okulun açılışını gerçekleştirdi ve şu anda Anadolu İlköğretim Okulu hem binasıyla, dış yapılarıyla hem de iç donanımlarıyla öğretmenleri zaten Türkiye'de eğitim almış çeşitli üniversitelerden. İşte Oradan aslında tabii gelmiş. ki, tabii ki. Bizim burada ben de kendim zaten Türkiye'de Trakya Üniversitesi'nde eğitimimi tamamladım. Diğer oradaki öğretmen abilerimiz, kardeşlerimiz de orada eğitimini tamamlayıp burada hizmetine başlamış bulunmaktalar. Süper ya. Aynı zamanda Balkanlardaki çok en güzel okul olarak burada bizim gururumuzdur yani. Anadolu İlköğretim Okulu ve özellikle bir daha gurur kaynağımız Atatürk Lisemiz. O yakınlarda mı burası? İnternette Tabii. Atatürk listesi çok paylaşılmış aslında. Aynen. Anadolu İlköğretim Okulu'nun tam karşısında 50 metre uzaklığında Atatürk Lisemiz. Hem bizim önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini yaşatmış olması hem de lisedeki eğitimin Türkçe olması bu bizim için yani muhteşem bir şey. Evet, doğru. Orada eğitimimizi Türkçe alıyoruz. Benim burada kendim dilimin Türkçe olması, Türkçeyi böyle güzel seviyor olmam ve buradaki ibarelerin gördüğünüz gibi Kosova Cumhuriyeti, Mamuşa Belediyesi bu ibarenin Türkçe olması bizim için her şeyden daha önemli. Evet, çok önemli. Tabii üniversiteyle de alakalı şöyle. Şimdi bizim Üniversite burada mı yoksa Aha. başka illere mi gidiliyor? Şimdi bizim Mamuşa'da Atatürk Lisesi'nden mezun olan kardeşlerimiz, öğrenci kardeşlerimiz hangi bölümde, hangi branşta ilerlemek istiyorlarsa Kosova'da da bizim Türkoloji Fakültemiz var Priştine başkentte ve sınıf öğretmenliği branşlarımız var Prizren'de Ukşinötri Üniversitesi tarafından açılmış yaklaşık 20 yıl öncesinde bölümlerimiz var ve şu anda mesela tıpla alakalı fizyoterapi, ben kendim fizyoterapi bölümünde Trakya Üniversitesi'nde okuyorum. YTB olsun, Trakya Üniversitesi kendi bizzat bize bu konuda çok büyük yardımlar, destekler sağlıyor ve biz de Türkiye'de eğitimlerimizi alıyoruz. Gerçekten çok büyük bir destek bizim için. Tabii çok iyi ya. Hani Çok en muhteşem. azından Türkiye'ye Kendi dilimiz, eğitim ana görmek vatanımıza, aslında kendi çok güzel dilimizde. yani. O çok güzel bir şey. Ama en iyi tarafı bence şunu düşünüyorum ben mesela. Burada doğuyorsun, burada büyüyorsun. Liseyi mesela burada tamamladıktan sonra üniversite hayatını Türkiye'ye tamamlıyorsun ve buradaki insanlara bir fayda, bir yarar sağlamak için tekrardan buraya geliyorsun mesela. Okuduğun üniversitenin bilgilerini buradaki insanlara da aktarıyorsun. Çok çok güzel mesela bu yani. Bu dediğim gibi zaten bizim için olağanüstü bir değere sahip, öneme sahip. Hem kendi dilimizde, kendi kültürümüze, Türkiye'de, ana vatanımızda eğitimimizi Türkçe alıp orada güçlü çünkü Türkiye şu anda üniversiteleriyle dünyada prestij anlamında en güçlü, en iyi 500 üniversitesine giren üniversitelerimiz var Türkiye'de. Var. İTÜ olsun, Ankara'daki Bilkent Üniversitesi, Hacettepe bunlar dünya prestijli sıralamalarında ilk 500'e giren üniversiteler. Trakya Üniversitesi bizim Kosovalı, Balkan göçmenlerini alan üniversite çok güçlü bir eğitime sahip. Oradaki eğitimle biz Kosova'ya döndüğümüzde inanın buradaki şeylerle olsun mesela Arnavutlar diyelim Amerika'da okumuş. Hiç onlardan geri kaldığımız bir durum yok. Nereden baksan eşit bir eğitime aslında Eşit bir eğitime sağlanabiliyor yani. bu yani takdire şayandır. Gerçekten Türkiye'nin ne kadar ilerlemiş olduğu son 20 yılda 2003'ten itibaren Türkiye ne kadar sağlık alanında zaten muhteşem. Zaten şu an Türkiye'nin her yerinde şehir hastaneleri var. Şehir Ve hastaneleri. Kaç kat yani? 7 kat, Hı hı. 8 kat, 10 katlı ve bütün Otel bölümlerden konforunda aynı oluşan. zamanda 5 yıldızlı Tabii, otel tabii. konforunda. Normalde dünyada mesela çoğu mesela hani gelişmiş ülkelerde olmayan elektronik malzemeler bile şu an Türkiye'de kullanılıyor. Türkiye'de mevcut. Ve Bir çok- de daha uygun fiyata. Hem daha da uygun aynen. Hı hı. O da aslında biraz bizim için avantaj. Bir de dediğin gibi aslında otel gibi yani koskocaman ve yataklarıyla birlikte aslında çok 5 güzel. yıldızlı otel konforunda. Biz buraları gezerken, Arnavutluk'ta gezerken Mesut abiyle mesela işte tanışmıştık. Jakova'dan Prizren'e gelirken o da aynı şeyi söylemişti. Hastaneler vesaire çok güzeldi. Çok büyük hastaneleriniz var diye söylemişti. O da aynı şeyi söylüyordu. O da bizi çok şaşırtmıştı mesela. Dışarıdaki herkes onu söyleyebiliyor. Ve biz çok kalabalık insanız. Anca yetiyor aslında bize yani. Çok doğru. Ve çok doğru. çok kalabalık. Yani düşünsene bir hastaneye gidiyorsun 10.000 kişi, 15.000 kişi aynı anda muayene olabiliyor veya hastalıkların tedavi aranabiliyor yani. Dediğim gibi buradaki biz öğrenciler olarak Kosova'daki Türk
soydaşlı Türk kökenli öğrenciler olarak biz bütün sağlık alanında diğer bölümlerde Türkiye'den eğitimimizi alıp burada göreve başlıyoruz, devam ediyoruz. Ben fizyoterapist olarak Türkiye'de eğitimimi aldım ve burada devam ediyorum. Bir husus daha açıklamak istiyorum. Mamuşa Belediyesi, Mamuşa ismini nereden aldı buraya değinmek istiyorum. Mahmut Paşa adında hükümdar Tokat Belediyesi, Tokat'ta Zile ilçesinde eskiden tabii eski Osmanlı tarihinde işte buraya geliyor. 1389 yıllarında Kosova fethediliyor Osmanlı tarafından. Mahmut Paşa buraya geliyor ve zamanla Mahmut Paşa ismi bize Mamuşa olarak kalıyor. Onu biz Tabii. internette böldüm, kusura bakma. İnternette hep şey demişler mesela. Burada daha öncesinden gelen kişiler Mahmut Paşa diye Tabii, mesela diye Mamuşa kalıyor. Mamuşa olarak kalmış. Oradan geliyormuş. İsminin Türk olması, Mamuşa isminin Türkçe olması bu da bizim için zaten ayrı bir öneme sahip. Tabii. Çok güzel. Mamuşa işte hem sokaklarıyla olsun hem de Kosova'nın ambarı aynı zamanda. Çünkü burada tarım anlamında nüfusun %70'i tarımla çalışıyor. Tarımla geçimini sağlıyor. Diğer %20'si de işte bizim gibi işte rulman gibi olsun. Türkiye'den ithal ettiğimiz, burada ihraç ettiğimiz rulman, taş kırma fabrikalarının parçaları, otoyedek parçaları da aynı zamanda Kosova'da Mamuşa önemli bir yere sahip. Bu otoyedek parçaları Türkiye'den ithal ediyoruz ve Kosova'da ihracını gerçekleştiriyoruz. Diğer %10'luk kesim ise burada belediyede, kamu sektöründe çalışıyor. Öğretmenlerimiz var. Bu öğretmenler daha önce dediğim gibi Türkiye'de eğitimlerini almakta. Güzel. Burada peki buraya eğer ki insanlar gelmek isterse nereye gezebilirler, ne yapabilirler? Çünkü tur rehberleri mesela Çok doğru. biz ondan çok şikayetçiyiz. Çok Hiç buraya getirmiyorlar. Sadece Prizren'e getiriyorlar ama en azından Türkiye'den gelen veya Balkanlarda yaşayan, Avrupa'da yaşayan insanların bir kere de olsa Mamuşa'ya gelmesi gerekiyor. Çünkü burada da aslında bizim kendi toprağımızmış gibi aslında yani Çok değer doğru. verilmesi gerekiyor. Geldi diyelim. Burada insanlar neyi görebilir, ne yapabilirler? Şimdi insan biz tıpçı olduğumuz için etten kemikten bir varlık değil. İnsanın ruhu var. Ve Osmanlı buraya gelirken hiçbir kiliseyi, hiçbir ibadet yerini bozmamış. Siz istediğiniz gibi kültürünüzü yaşayan. Mamuşa'da yani kültür, yaşayan Türkiye'de, işte Kosova'da yaşayan bir Türk ruhu, Türk beldesi. Ben daha önce Prizren'de karşılaştım, bir tane doktor kafilesi vardı. Dedim ki Mamuşa'ya neden gelmiyorsunuz? İsmini duymuşlar. Fakat dedi ki orada biz neyi göreceğiz? Burada benim olmam, benim Kosova'da, Mamuşa'da yaşamam ve Türkçe konuşmam bu zaten bütün yapılardan, bütün taştan, topraktan hepsinden daha değerli. Çünkü insana insan yapan ruh ve ruh da benim konuşmam, Türkçe konuşmam, buralara hakim olmam, buraya sahip çıkmam, Türk Belediyesi burasının Türk olması, sokakların Türkçe olması bu bütün yapılardan, bütün mimarilerden daha önemli. Mamuşa'ya geldik, Mamuşa'yı nereye göreceğiz? Öncelikle burada bir Anadolu kasabasından farksız. Yani buradaki insanlar samimi insanlar. Tabii biz zaten arabada indik zaten kenardan bize bakıyorlar. Selamünaleyküm kardeşim, hoş geldiniz. Değil mi? Arabadan Çok geçerken selam veriyorlar. Biz şaşırdık zaten. Sonra bir kendi kendine caminin orada gelirken bir şey oldum böyle, ya dedim iyi ki gelmişiz dedim buraya aslında yani. Yani Anadolu kasabasından farksız, oradaki Anadolu insanlarından da farksız Mamuşa beldesi insanlarıyla. Tabii yeme kültürü de bizim aynı Türkiye'deki gibi. Bizim mesela kol böreğimiz var, Boşnak böreği. Buraya gelen Türklerimiz, Türk kardeşlerimiz bayılıyorlar. Gerçekten. Aynı zamanda fulya, o da Kosova'ya yöresel yemeklerimiz, o da çok önemli. Ama buradaki Mamuşa insanları Anadolu insanlarından farksız ve misafirperver, sıcakkanlı. Evet. Yani hangi yere giderseniz gidin sizi böyle güler yüzle, sıcak karşılamayla beraber karşılarlar ve bizim kültürümüz aynı. Türkiye'deki kültürle aynı. Onu anladık, inanılmaz anladık zaten aslında. Onu zaten O kadar görmüşsünüzdür. sıcakkanlılık geldi yani. Ve dediğim gibi işte 6000 nüfusu bir köyümüz, Mamuşa beldemiz. Eskiden Prizren'e bağlıydı. Şu anda Mamuşa tamamen kendi kendini yönetmekte. Ayrı yani, bağlı değil yani. Tabii şu anda belediye. Şu anda eskiden Prizren'e bağlıydık. Şu anda bütün resmi evrakları, bütün resmi işlerin hepsi kendi çerçevesi, kendi bünyesinde gerçekleştiriyor. Tabii ki burada da belediye başkanımız Abdullah Dikras Uludağ Üniversitesi'nde eğitimini tamamlamış. Türkiye'deki üniversitelerden ve bak ne kadar güzel işte ya. Türkiye'de eğitim gördükten sonra buradaki insanlara fayda sağlamak için buraya gelip ve yani belediye başkanı. Kosova ile Türkiye arasında bir nevi bir köprü bu. Çok güzel ama. Mamuşa'nın kalkınmasında da, Mamuşa'nın gelişmesinde çok büyük role sahip. Onun dışında işte bizim burada parkımız var. Ankara Parkımız. Evet. Bu da 2009 yılında Melih Gökçek tarafından
yapıldı. Ve buraya gelince tabii bizim gördük burada bizim Türk olduğumuzu, kendi tarihimize, kültürümüze Ha. sahip çıkmamız onu çok son derece mutlu. Vallahi biz de zaten internette gördük, dedik ki yani gitmeden önce mutlaka görmemiz gereken yerlerden bir tanesi olması gerekiyor. Hani tarihi bir noktası olup olmaması bizi hiç ilgilendirmiyor. Sadece burası Balkanlarda tek olması, yani belediye olarak tek Belediye olması, olarak, bir de Türk belediye Türkçe olması. olarak konuşulması, her şeyin Türkçe olarak yazılması Bu zaten yani görülmeye değer bir şey yani. Bu zaten bütün maddi yapılardan Aynen. üstünde bir manevi Evet. yapı üstünde. Dediğim gibi burada Diyanet İşleri Başkanlığı'nın aynı zamanda görevlendirdiği önemli profesör abilerimiz de var. Aa. Başta tabii ilahiyatçılar var. O da Mamuşan'a manevi hizmetini gerçekleştiriyor. Onun dışında Türkiye Cumhuriyeti'nden bize hangi konuda neye ihtiyaç? Türkiye Cumhuriyeti bunu sağlıyor. Din alanında, eğitim alanında olsun, diğer eksik olan bizim kadrolarımızı Türkiye'deki abilerimiz, Türkiye'deki hocalarımız buraya gelip bize yardımcı, Çok her güzel bakımda ya. yardımcı oluyorlar. Parkımız Türkiye'de Melih Gökçek tarafında 2009 yılında. O tarafa doğru geçelim istersen. O tarafa doğru geçelim. Aynen, Aynı o zamanda böyle yürürken daha güzel. Aynen, daha Daha güzel iyi olur. olur ya. 2009 yılında işte Ankara Parkı Melih Gökçek tarafından yapılan bir park. Belediye de aynı zamanda Mustafa Dündar, Osman Gazi Belediyesi, Recep Altepe Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı öncülüğünde yapılan bir belediye ve Ankara Parkımız Melih Gökçek tarafından yapılan bir park. Aa, Şöyle. oturma yeri falan da var aslında. Tabii. Karşıda da aynı şekilde bu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapmış Burası. olduğu tabii. Hemen karşıda Diyanet İşleri Başkanlığı'na yapmış olduğu bir şey diyelim buna. Yani lojman ve caminin restorasyonu, caminin yapılması, onarılması hem kütüphane anlamında ciddi destek. Bütün kitapların işte din alanında hadislerle İslam olsun, Riyazül Salih'in, Kur'an tefsirleri falan hepsi orada. Yani bir kişi din alanında hangi konuda eksikse burada Türkiye'den gelen hocalarımız, tabii alanında uzman, çok uzman hocalarımız burada hangi alanda ne eksik varsa onu tamamlıyorlar. Ve Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü işte bütün dış cephenin, caminin dış tarafının, bütün bölgenin onarılmasıyla alakalı burada çalışmalar yaptı. Tabii bu da ciddi bir bütçe. Yani yaklaşık Tabii. olarak 500 bin euro civarında burada onarılma. O restorasyon değil Tabii mi? restorasyon. Caminin dış cephesi, caminin işte etrafı, bütün yapıları falan hepsi Türkiye Cumhuriyeti tarafından, oradaki kurumlar tarafından. Aynı zamanda Mamuşa'da işte bir yangın gerçekleşti caminin içerisinde. Maalesef geçen sene Ramazan ayıydı. Böyle bir Can sağlığına bir şey oldu. yok. Ha, Allah'a şükürler olsun. O bir sıkıntı yaşanmadı. Maddi olarak hasar gerçekleşti ama sağ olsun hemen Diyanet İşleri Başkanımız, burada kendisine selam söylemek istiyorum. Ali Erbaş hemen telefonla aradı buradaki bizim Diyanet İşleri şeyimiz burada Priştine'de müşavirliğimiz. Dedi ne gerekiyorsa biz her zaman yardıma hazırız. Bu da Mamuşa'daki Türk kardeşlerin ne kadar önem verildiğini Evet. bir göstergesi. Hemen caminin iç tarafında oluşan hasarların tamiri konusunda, restorasyon konusunda hemen çalışmalar yaptık ve şu anda göreve tekrar devam ediyor. Biz de indikten sonra şey demişlerdi. Türkiye'den geldiğini söylemişlerdi. Ankaralı bir hocanın olduğunu. Tabii. O konuda değinelim. Her 5 yılda bir Türkiye'de alanında uzman, işte din alanında, tefsir alanında olsun, ilahiyat alanında hocalarımız geliyor. Bu merkez camiye, bir de yeni cami. Mamuşa'da 2 tane cami var. Buradaki camide 5 yıl boyunca her 5 yılda görev süreleri değişiyor. Alanında uzman, dediğim gibi ilahiyat uzmanları, hocalarımız geliyor ve burada göreve başlıyorlar. Çok bizim için bu zaten manevi olarak Tabii ki. bizim kardeşliğimizin ne kadar güçlü olduğunu bir göstergesi. Aynen öyle. Biz de onu şaşırdık zaten o ablanın da onu dediği için. Caminin içerisine doğru geçebilir miyiz? Tabii, Oraya da gösteremeyiz. Böyle bir geçelim. Aynen. Bir konuda daha bilgi vermek istiyorum. Tabii. Mamuşa Belediyesi Türkiye'deki bütün kurumlarla, işte Cumhurbaşkanlığıyla, diğer kurumlarla, Aslında başbakan hepsini işbirliği yapıyor yani. işbirliği içerisinde. Mamuşa Belediye'miz Türkiye'deki mesela Kırıkkale Belediyesi, Osman Gazi Belediyesi, Erdoğan abimiz, bütün kardeş belediyelerimiz var Türkiye'de ve çok dediğim gibi bütün bizim eksik olduğumuz alanları, Allah razı olsun, ana vatanımız Türkiye'miz bütün hizmetlerini yapıyor, gerçekleştiriyor. Biz Balkanlarda gezerken en fazla şeyi gördük. TİKA'nın bütün camilerde restorasyon yaptığını gördük. Bu sadece Kosova'da değil, TİKA bütün Balkanlarda, Evet, bütün Balkanlarda. caminin onarılması, Evet. eğitim alanlarının onarılması ve hangi konuda ne eksik varsa Allah razı olsun TİKA, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanımız talimatlarıyla eksik olan ne varsa cami onarılması, eğitim alanı hepsinin
onarılma yapıyor. Şu bayrağı ben göstermek istiyorum kardeşim. Evet. Türkiye Cumhuriyeti bayrağımız. Yani bu bayrağımız bizim her şeyimiz. Biz bunu gördüğümüz zaman çok gururlanıyoruz ya. Biz burada her gün duygulanıyoruz. Çünkü Türkiye'de Türk olmak farklıdır. Evet. Ama Balkanlarda Türk olmak Daha farklı. çok farklı. Evet. Çok farklı. Biz şeyde gördük bunu. Nerede? Gezdik Türk bayrağı göremedik. Çok doğru. Sadece bir Prizren'de görmüştük işte. Kardeşim ben bir konuya daha Evet. değinmek istiyorum. İşte Anadolu amcalarımızdan farksız. Ben tanıtmak istiyorum. İsmi Hacı İshak'tır ve bizim canımız, kanımız, her şeyimizdir. Hoş gelmişsiniz. Nasılsın abi, iyisin? İyi sağ olun. Abimiz de dediğim gibi Anadolu amcalarından farksız. Görüyorsunuz. Benim bir torunum vardı Tokat'ta fakültede. Tokat'ta. Tokat. Evet. Dün geldi. Buraya mı geldi abi? Ya geldi Okul bitti, dönem bitti. Okul Tabii. bitti. 4. sınıf Diş hekimliği okuyor kendisi. Tabii. Burada mı görev yapacak peki? Yani burada mı iş yapacak? Görev burada yapacak Yok, hacı. orada okulda. Eğitimini tamamlayacak. Burada hizmete devam sonra. Sonra ben bilmem, daha fazlasını bilmem. Şu kardeşim şu sempatikliğe bakar mısın? Yani bir Maşallah Türk ya. amcalarımızdan Nerelisin? farksız. Biz abi Türkiye İstanbul'dan geldik İstanbul'dan ama mı? normal Trabzonluyuz. Trabzonspor ha. Çok güzel, çok memnun oldum diye gelmişsin. Biz de memnun olduk abi. Biz zaten iner inmez Biz, zaten çok memnun olduk. bizler ya. çok memnunuz Türkiye'den. Bize çok destekliyor Mamuşay. Evet Her abi. şey güzel. Biz iyi yaşıyoruz burada. Biz de bizim için Abi daha iyi yaşarsınız inşallah. Türkiye bizim için nedir hacı? babamız. Her şeyimiz. Her şeyimiz. Yani bu özetliyor Annemiz de zaten. babamız da bizim Her Türkiye'de. şeyimiz. Çünkü biz burada He. dediğim gibi 6 nüfuslu bir köyüz, bir belediyeyiz. Evet. Türkiye Cumhuriyeti bizim her şeyimiz. Her şeyimiz. Bütün ailemiz, maneviyamız, maddiye her şeyimiz bizim. Her şey. Allah razı olsun Türkiye'den. Bizi çok iyi Allah razı olsun ya. Bak zaten yani biz o kadar yeri gezdik mesela, Balkanlar bütün her yerini gezdik. Ama yani buraya girdiğimiz kadar samimi bir yer bulamadık abi. Misafirperver. O çok fazla. Onu anladık. 3-4 gün önce bir Osmaniye'den geldi, bir askerlik etmiş burada 1999'da. Sordu çay bahçesi var mı? Dedim var. Orada dedim kavşar var. Kavşarın karşısına götürdüm. Verdim birer çay. Türk Birer çayı. su aradı. Dedim var, Türk suyu da var, erikli. Öyle eğrikti bir de Türk suyu, Türk Efki. çayı, Var efki. Türk suyu. Alem Süleyman bir Yemek dedim işte bize yemek, kebap var, her şey var. Maşallah Yok, abi. Yedik dedi, yedik ya, karnımız dolu dedi. Yemediler. Ben o askerlik bizi kurutuyor o zamanlarda, bizi o vakit çok memnunuz. 99 Savaşı'nda bizi barındırdı. Ayan korumamızı. komutanın askeriymiş. Ayan komutanıymış, bir ayan komutan. Ben tanırım iyi o komutanı. Çok iyi adam idi. Eğer görürse Selam söyleyin. selam olsun. O kadar Aleykümselam. duygulandı ki zaten görüyorsunuz siz kendiniz. Evet. Bu da Türkiye denildiğinde bizim için ne ifade ediyor? Bir göstergesi. Yani hemen duygulanıyor amcamız, hemen gözyaşlarına hakim olamıyor. Ne diyeyim ben şimdi, yok. Osmaniye'den kalkmış. Osmaniye, ben Adana'ya gitmişim. Daha 200 kilometre milli varmış Osmaniye. 2 saat İşte araba. görüyorsunuz Anadolu çocukları. Görüyorsunuz kendiniz. Başkanın oğlu kendisi. Bu mu? Abdülhadi Krasni belediye başkanının oğlu. Şurada oturdu. Tabii. Nereden geldiniz diye sordu bize. Size çok selamlar ve bütün Türkiye'ye selamı. Hacı Allah razı olsun hacı. Allah Türkiye razı olsun bizim ya. her şeyimiz. Her şeyimiz. İşte dediğim gibi burada biz tanıtımını yap. Ama bu zaten amcamızın gözyaşlarını tutamamasının nedeni Türkiye'ye olan sevginin ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesi. İşte karşınızda Samo abimiz. Bu da Mamuşa Prizren arasında otobüs seferlerini düzenleyen abimiz. Ha, öyle mi? Türkiye'yi çok sever. Samo Türkiye'den. Aleykümselam abi. Hoş bulduk abi, nasılsın? İyi abi, sen nasılsın? Çocuk yapanız. İyi abi, hamdolsun ya. İyi abi, sen nasılsın? Şükür ya. Samo abimiz dediğim gibi Mamuşa Prizren arası otobüs seferlerini düzenleyen abimiz yıllardır. Bu savaştan önce de. Savaştan önce Türkiye'ye gitmişim çok. Bursa'ya. Bursa'ya. Evet. Elmas Bahçeli orada. Elmas Bizim Bahçe'de Mamuşay'la. tabii Mamuşar'la bizim savaştan sonra göç oluyor. Elmas Bahçe Bursa'dan değişik yerlerinde Zafer Mahallesi'nde yaşayan Mamuşalı kardeşi ve Salihli'de orada şeyleri var, akrabaları var, tanıdıkları var. Evet. Kızım işte Bursa'da var, Mamuşay'la hep çok var orada. Ama şey diyorlardı ya, hep internet üzerinde, forumlarda falan Tokat'tan hep buraya geldiklerini. Tabii. Ama herhalde Bursa üzerinden bir şey mi oldu? Göç tarzında bir şey mi oldu Şimdi acaba? şöyle bir durum var. Bizim kökenimiz tabii Tokat Zile ilçesinden gelme ve 99 Savaşı'ndan sonra maalesef bir yine göç oldu. Mamuşa'daki nüfusun yarısı şu anda Türkiye'nin değişik yerlerinde. Samo abimizin akrabalar Bursa'da, bizim akrabalar Bursa'da var ve Salihli'de. Bursa güzel ama. Bursa çok güzel. güzel. Bursa tayinlisi diye bir şey var Tabii. mesela. Biz Bursa'ya gittiğimizde bayıldık ona yani. Salihli'de de var aynı. Salihli'de de. Öyle mi? Aynısı var.
Vay. Mamışalı. Samu abim Türkiye hakkında ne söylersin? Türkiye senin için ne ifade ediyor? Oo. Her şeyimiz. Her şey. Her şey. Recep Tayyip Erdoğan dönemi o zaman 2010'da başbakan okulun açılışını yaptı. Evet. Her Bütün şey. caminin onarılma, restoranı hepsini. Siz hepsini görmüşsünüzdür zaten onları yani. Siz hepsini görmüşsünüzdür yani buraya gelen insanları. Değil mi? Hatta sonra buraya geldi o şey de o hemen geldi bu lise o neydi adı onun? Süleyman Demirel. Tabii dönemin Süleyman Demirel'i mesela Arnavutluklar da ve Kosovalılar da çok seviyorlar. Tabii. Hep yani hep yardım etmiş. Yani gizli de yardım etmiş. Çok. Ve yani göstere de yardım etmiş aslında yani. Hem askeri olarak hem para olarak, ekonomi olarak hepsine destek olmuş aslında. Çünkü dediğim gibi Samu abi zaten güzel bir noktaya değindi. 99 Savaşı'ndan sonra Süleyman Demirel Mamuşa'daki merkezde orada dedi ki ben dedi sizin dedi babanızım dedi. Çünkü Süleyman Demirel Türkiye'de baba diye hitap ederler. evet. Ben sizin babanızım ve size de hiç korkmayın dedi biz burada varız dedi. Evet. Doğru aynen. İsterseniz caminin içerisinde bir tanıtımını yapalım. Orayı bir gezelim. Bir geçiyoruz Samu abi. abi çok teşekkürler. Çok sağ Nereye olun. çıktık biz? Kıldık içeri. Namazı kabul mı? etsin. Ha, Allah kabul etsin Allah kabul abi. etsin. Şöyle bir geçelim istersen. Siz nereden? Biz İstanbul'dan geldik abi, Türkiye'den. İstanbul'dan. Aynen. Aslen Trabzon. Alpar turizmle bir var şey var şey nasıl diyeyim işbirliği yaparız Alpar Turizm. Alpay. Alpar. Biz onu nereye geçmiştik ya? Biz onunla Arnavut Prizren'den Arnavutluğa geçtik. Biz Aynen. Tiran'a geçtik Alpay Turizm'le. Alpar Turizm. Evet. Aynen doğru. Biz onunla geçtik. Priştine'den Tiran'a geçtik biz onunla. 3,5 hafta önce. Alpar Turizm. Prizren'den, evet. Yok Prizren'den değil. Türkiye'nin Alpar. Ha Türkiye'nin. Ha. Orada var mı? Biz var. otobüsle seyahat etmemiştik. Her gün geliyorlar buraya Prizren'e. Alpar Turizm. Ama buraya getirmiyorlar. Buraya yok getirir hep buradan çalışır. Erhan Transa çalışır. Mamuşar'da. O zaman biz geçiyoruz abi. Böyle devam Gel, edelim. gel. Tabii dediğim gibi buradaki Aleykümselam abi. Mamuşa Merkez Camii'nin hem iç olsun, halılar olsun, dış cephelerdeki buradaki restorasyon tamamını Türkiye'deki Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapıldı yani maddi olarak desteklenmesi. Ama çok güzel gözüküyor yapıldı. Çok ya. güzel bir camimiz, şirin bir camimiz. Aynı zamanda Türkiye'den işte şunu da ben göstermek istiyorum. Türkiye'den gelen bir cenaze nakil aracımız aynı şekilde Öyle orada. mi? Tabii Türkiye tarafından. Şey mi yani cenaze nakil derken nasıl yani? Hani mezarlığa Tabii defnedilmek için. defnedilmek için. Biz anladım. eskiden şöyle zorlanıyorduk. Eskiden biz maalesef bunu elden ele taşımak zorunda kalıyorduk. Hadi ya. Tabii Türkiye buna el attı. Hemen burada zaten Türkiye Belediye Birliği tarafından burada sponsorluğu görüyorsunuz orada. Yapılması hibe edilmiştir Türkiye Büyükşehir Belediye tarafından. Dediğim gibi Bu çok aynı şey- önemli bir şey aslında ya. Yani Bu bizim elden ele için- taşımak Hı hı. da çok zor aslında yani. Mezarlık uzak. mezarlık buradan 150 metre uzaklık. Biz elden ele taşımak zorunda kalıyorduk. Türkiye'deki abilerimiz sağ olsunlar bize bu konuda destek oldular. Ve bunun maliyeti yaklaşık 50 bin euro. Bir 50 bin euro da ambulans yapılma hibe edilmesi. İçeri girerken işte o herhalde sağ tarafta bir şurada duruyor işte ya. Eskiymiş herhalde o. Tabii bu ambulansı, eski ambulans, bu da Türkiye Belediye tarafından, Türkiye'deki kurumlar tarafından hibe edilmesi, bize hibe edilmesi yapıldı. Bu eski sağlık ocağımız, yeni sağlık ocağımız biraz merkezin uzağında kalıyor. Ama orada da Türkiye'deki kurumlarımız, işte Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediye, Hepsi yardım ediyor. yani. bütün vakıflarımız Allah razı olsun Lan Türkiye'den, çok güzel ana ya. vatanımızdan. Ambulans hemen tam teçhizatlı, tam donanımlı. Ambulansın hibe edilmesi bize, hediye edilmesi yapıldı. Allah razı Ya, olsun. keşke daha fazlası olsun. İnanın Türkiye bütün gücüyle bizim yanımızda caminin onarılması, ambulanslar, bütün teknik ekipmanlar, Türkiye'deki almış olduğumuz eğitimler bu zaten yani kelimelerle ifade edilebilecek bir teşekkür olamaz zaten. Bunu biz Bence teşekkür ama edemeyiz. baktığın zaman yani şöyle genel olarak baktığım zaman baktığım zaman keşke daha fazla olsun. Gönül Daha da ister- güzel olsun. Ben inanıyorum Türkiye daha da büyüyecek, daha da güçlü Tabii, olacak. tabii. Türkiye küresel bir güç haline geldi zaten. Son 20 yılda Türkiye'nin savunma harcamaları, Savunma sağlık konusunda zaten şu an artık ilerideyiz. üretmeyi bıraktık, artık dışa doğru satmaya da başladık. Oh, Mesela tabii. Endonezya tarafında mesela bizden kaç tane? 43 tane mesela savaş uçağı talep Savaş etmiş uçağı mesela. talep Bizim ediyor. kendi ürettiğimiz savaş uçağı. İHA'larımız, SİHA'larımız. Tabii şu an Burada- zaten dünyada nereden baksan tekiz şu an yani. Kardeşim ben buradan Selçuk Bayraktar'a Oo. ben selam göndermek istiyorum ve kendisi Allah razı olsun diyorum. Aynen. Kendisi bu genç yaşına rağmen o kadar büyük işlere imza attı ki hem bizim Doğru. burada güvenliğimiz, dünyadaki Türk nüfusun, İslam coğrafyasının
güvenliği konusunda önemli Doğru. bir gösterge, önemli bir teminat, önemli bir sigorta bizim için. Bu İHA ve SİHA'lar konusunda mesela gerçekten o Türkiye'nin o doğu tarafındaki olan sorunları, Yunanistan'da olan sorunlarla Kosova alakalı. Sırbistan arasındaki sorunun çözülmesi, Tabii ki de. Türkiye Cumhuriyeti tarafından aynı şekilde barışa Biz varılması. hep barışçıl tarafız aslında ya. Bizim Türk askerimiz mesela Suriye'ye gittiği zaman bile Değil hep mi? ceplerine çikolatalarla gidiyor mesela. Oradaki çocuklara onu veriyorlar. Ama yani ne olursa olsun hep sosyal medyada ve internette hep kötü olarak yani. İşte Türk askeri çocuk öldürdü. Türk askeri bunu yaptı ama Türk askeri bunu yapmıyor işte. Yani biz hep çiçeklerle gidiyoruz. Çocuklara hediyeler veriyoruz. Çocuklara zarar görmesi için aslında oradaki Türk askerlerimiz çocuklara bir şey olmasın diye kendini siper bile ediyor aslında. Ben yani. buraya vurgulamak istiyorum. Ben de 10 yıldır Türkiye'de yaşayan bir Türk kardeşiniz, bir soydaşınız ve bütün Balkanlara da hakim olan bir kardeşiniz. Avrupa'ya da gidip gelme konusunda tabii oraları da gördük. Dünyada menfaatsiz yardım eden tek ülke Türkiye Cumhuriyeti Evet. Devleti'dir. O Buradaki konuda haklısın 99 Savaşı'nda Türkiye Cumhuriyeti yine yardımını yaptı. Osmanlı da nereye giderse gitsin hiçbir yerde kiliseyi bozmamış. Siz ana dilinizde ibadetinizi yapın. Evet, Ana doğru. dilinizde eğitiminizi alın. Yani bunu dünyada hangi devlet yapıyor? Amerika'da şu anda yaklaşık 22 milyon İtalyan var. Hangi biri kendi şeyine sahip çıkıyor? Ama Osmanlı geldi dedi ki siz dedi kiliseye gidin. Ben sizin yapınızı bozmam. Yani bunu kültürünü elinden almayan hangi devlet var dünyada? Sadece Osmanlı hiçbir almamış. yapıya bozmamıştır işte. O çok güzel aslında yani. Sadece İnsanların yapıyla dinine alakalı da karışmamışlar. Hani insanların yaşam alanına karışmamışlar. Yaşayın. Dininizi saygı göster. Her şeye saygı Her göstermişler. konuda. Aynen. Eğer bir batı, zaten dünyada örneği var. Osmanlı batı psikolojisinde, batı ahlakında bir coğrafya, bir imparatorluk olsa ben bugün burada yani konuşamazdım. Doğru. Değil mi? Doğru. Direkt bir baskı kurulurdu. Bir baskı. Dilini ve dinini değiştirme talebinde Kesinlikle seni bulunurdu. asimile ederler. Şu anda Aynen. Mamuşa'dayız biz burada. Türkçe konuşuyoruz. Prizren'de de Türkçe %100 konuşabilirdi. Osmanlı bunu yapabilirdi. Bütün Balkanlarda sadece Türkçe konuşulsun. Resmi din, İslam ve Türkçe. Doğru. Bunu yapmadı. Çünkü bizim ecdadımız o kadar büyük bir şeye sahip ki. Merhametli. O kadar merhametli. Aynen. O kadar yüreği geniş, ahlakı yüksek ve merhametli ve böyle insan zaten dünyada ben görmedim yani. O kadar insan, o kadar millet, kültür tanıyoruz. Evet, doğru Siz de abi. dünyayı geziyorsunuz, görüyorsunuz. Türkler çok farklı. Farklı ya. O konuda zaten anlayabiliyorsun. Zaten içeride konuşuyorduk mesela kayıtlar önce de yapmıştık. Söyledi mesela yemeğiyle bile aslında çok farklı yani. Turizmiyle farklı. Her şeyle çok farklı. Çok güzel bir ülkenin çok güzel bir konumundayız. Ya biz zaten hani Sırbistan'dan buraya bildiğin kaçarak geldik zaten. Yani bunu söylüyorum ben. Kamerada söylüyorum. Sosyal medyada mesela bunu paylaştık. Yani bir yere gittin biz tamamıyla gezmek istiyoruz. Çünkü yani gezmediğimiz bir yer bırakmak istiyoruz. Çünkü turla gelen insanlar hep başkentlerine gidiyorlar. Yani burası da mesela aynı şekilde. Prizren'e gidiyorlar. Makedonya'da Üsküp'e gidiyorlar. Başka bir yere gitmiyorlar. Arnavutluk'ta Tiran'a gidiyorlar mesela. Yine başka bir yere gitmiyorlar. Ama bu şekilde mesela çok güzel yerlerimiz var. Yine söylüyorum bak. Gezmekle alakalı olan bir şey demiyorum. Seninle nasıl paylaş? Ruh olarak mesela Ruh buranın gelinmeyi görmesi gerekiyor. En kötü ihtimalle ya. Merkeze gelirse camiye çekersin, gidersin şurada bir çayını içersin, sohbetini edersin. O bile sana yeter aslında. Mesela Kosova'da o kadar yer gezdiniz Balkanlarda. Evet. Mamuşa'da Türk bayrağını gördük. Her yerde Türk bayrağı dalgalanıyor. Evet. Yani bundan daha değerli ne olabilir Yok ki? biz sadece nerede gördük? İşte Prizren'de konsoloslukta gördük. Sadece orada. Bir O de da Makedonya'da Bitola'ya gitmiştik. Bitola'da. Bitola'nın o İstiklal Caddesi gibi bir yer yapmışlar mesela. Orada da konsoloslukta gördük. Onun dışında başka hiçbir Onun yerde dışında- görmedik. Ama Mamuşa hem kendi dili Türkçe, resmi dili Türkçe, belediye Türkçe, eğitimi birinci sınıftan lise sona kadar Türkçe eğitim. Evet. Mamuşa aslında nasıl biliyor musunuz? Tek başına bir devlet gibi. Bu hem resmi dili, pasaport, resmi işlemleri, eğitimi, sağlık Çok güzel alanında işte burası. biz Türkiye'de eğitimi alıp burada hizmete devam ediyoruz. Ayrı bir Türkiye'deki bir Anadolu kasabası gibi. Aynen öyle. Hiç farksız. ayrı bir şey yok aslında. Yani. Yabancılık. Aynen. Ben zaten olarak düşündüm. Ya burası tamamen Türkiye'nin bir toprağı aslında. toprağı yani. gibi. Aynen. Şey gibi. Konsolosluk nasıl resmi olarak böyle bir Türkiye'nin toprak parçası olarak geçiyorsa benim için aslında Mamuşa'da o şekilde yani. Buranın Kardeşim bir Türkiye'nin biz buradan da toprağı videodan yani. seslenelim. Özellikle Türkiye'den gelen akademisyenler geliyor. Evet. Burada doktorlar geliyor, profesörler geliyor. Abi Evet. esnaf turistlerimiz geliyor. Lütfen buradan seslenmek istiyorum kardeşim. Mamuşa'ya uğrayın. Evet. Çünkü burada biz varız. Burada tarihiniz var. Burada Evet. kültürünüz var. Burada geçmişimiz var. Burada Osmanlı'nın izleri var. Burada ben varım. Evet. Sen varsın, biz içmeye varız. Aynen. En kötü ihtimal çay içmek diyorum ya. Bir sohbet etmeye bile gelse aslında Selam vermeye çok da güzel. gelsinler. Tabii. Kesinlikle. Ya çok uzak değil ya. Şuradan şurası arabayla 20 dakika. 20 Gerçekten. kilometre.
20 dakikalık bir mesafe. Aynen. Hiçbir şey değil yani. Buraya gelen zaten buraya her sene gelmek ister. O şeyi, o atmosferi burada yaşa. O güzel atmosferi. İşte görüyorsunuz işte Anadolu çocukları. Ne kadar tatlı, ne kadar şirin, ne kadar sempatik. İşte görüyorsunuz. Vallahi güzel ya. Bu cami ne zaman yapı? Eski bir yapı mıydı tadilat restorasyondan önce? Caminin tarihi bu şekildeki görüntüsü yok tabii ama 100 yıllık bir tarihi var. Sonra cami çökme aşamasına geldiği için Diyanet İşleri Başkanı Türkiye hemen el atıyor ve cami restorasyonu yapılıyor. Tabii eskiye biraz andırılmaya çalışıldı da yine tatlı bir güzel bir camimiz. Yo, güzel Tabii. güzel. Ama şunu da özellikle ifade edeyim, her seferinde söylüyorum. Çünkü ben bununla övünüyorum ve övünmekten gurur duyuyorum. Bütün iç cephe, dış cephe, Türkiye'deki hocalarımız, ilahiyat uzmanları hepsi Türkiye'de. İmamı Türkiye'den geliyor, uzman, alanında uzman ve bütün maddi olarak da Türkiye Cumhuriyeti, Diyanet İşleri Başkanlığı, Vakıflar Genel, diğer bütün kurumlar hepsi Türkiye tarafından gerçekleştiriliyor. Vallahi biz Bunu çok ben gurur duyduk aslında. Ben gurur duyuyorum ve her seferinde de öveceğim. Biz normalde bir kere gurur duyuyorsak bunda ama sen büyük ihtimalle burada 1000 kere gurur duyuyorsun. Çünkü yani. burada Türk olmak çok farklı. Evet. Yani amcayı gördüğünüz nasıl Evet. duygulandı ve O ağladı. zaten ben şey oldum yani kamerayı kapatacaktım. Ben bir şey oldum ondan sonra Tabii. şey yapamadık zaten. Duygulanmak elde değil. Çünkü 6000 nüfusluk bir yer, Evet. bir Mamuşa Yo neler Tabii. görmüştük. Evet, savaşı evet. gördü. Evet. Ve maalesef bunu da keşke durum gelmese söylemek için ama tabii Balkanlarda Türk olmak zor. Zor. Çünkü hani bazen bazı kurumlarda işte Sırp kurumlarına siz zorlanmışsınız. Bizde bazı Arnavut kurumlarında bize ikinci sınıf insan muamelesi yapılıyor. Ama Muhsin Yazıcıoğlu 2009'da buraya gel dedi ki siz dedi cesur olun korkmayın yanınızda ana vatan Türkiye Cumhuriyeti var ve biz korkmuyoruz. Ve bu Muhsin Yazıcıoğlu da geldi. Tabii. Vay be. burada Allah rahmetle rahmet analım eylesin. kendisini. Allah rahmet eylesin. Kendisi bir Türk milliyetçisidir. Tabii. Türkiye sevdalısı, Türk milliyetçisi. Çok seviyorduk. Biz de ya. çok sevdik onu. Bak tüylerin diken diken oldu bak. Kendisi Sivaslı. Allah kendisine gani rahmet eylesin. Amin, 2009'da buraya geldiği zaman kendisi duygulandı ve gözyaşlarına hakim olamadı. Bizi gördü. Bizim kimliğimize, Türk kimliğimize, bayrağımıza, okulumuza, eğitimimize sahip çıkmamız onu çok duygulandırmıştı. Ama biz de şaşırdık zaten. Ben aslında bu kadar şey beklemiyordum yani. Ben size burada. bir tane daha kafe var, o da göstermek Olur, istiyorum. O da olur. Osmanlı binasıdır. Saati? Tabii saat kulemiz de Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yapıldı. Türkiye tarafından saat kulesi. Bu saat kulesi de işte o zaman savaşlarda işte Mahmut Paşa geliyor. Buradaki çan eskiden kiliseymiş bu şeyde. Bu kilise değil de çan oradaki kiliseden alınmış ve böyle bir saat kulesi buraya inşa edilmiş. Bazen bize soruyorlar bu kilise mi? Kilise değil, saat kulesi. Tabii Var ya. o da tarihi bir doku olduğu için. Ha, anladım. Tabii tarihi bir yani. doku. Burada zaten yazıyor işte görün buraya da bir şey yapalım çekelim. İşte Osmanlılar 1389 Balkanlara geliş. Burada yazıyor. 1289. Tabii Kosova'ya fethedilmesi 1389'da. Kosova'nın. Vay. Tabii. Mahmut Paşa saat kulesi 1289'da tarihi. aslında yapılmadı değil mi? Yani, Hayır. Ha. Sadece Ya Kosova'nın Osman, buraya fethedilmesi. gelip Tabii. Mahmut Paşa saat kulesi. Burada 3 dilde ibareler mevcut. Türkçe, Arnavutça ve 4 tane. Boşnakça ve İngilizce. Anladım. Bak, Aynı zamanda Yunus Emre Enstitüsü de burada aktif Var. olarak faaliyette. TİKA, diğer bütün kurumlar hepsi var ya. hepsi var. Şurada da ben göstermek istiyorum size. Eski mi orası yeni mi? Ev yaklaşık 100 yıllık bir tarihe Bu ev. sahip. Tabii eskiden biz şu karşıda onu göstermek istiyorum. Orada 100 kişilik bir aile olarak biz yaşıyorduk. Burada. Tabii tam burada. İçinde 100 40 tane oda var. O kadar büyük mü O ya? kadar büyük. 40 tane oda var yani Tabii 40 burada. tane oda var. Tabii sizin evi göstereceğiz. Burası mı? 40 tane oda var mı ya? O kadar eskiden 100 kişi yaşıyorduk aynı evde. Burada nasıl 100 kişi yaşadınız Tabii. ya? İçerisi daha büyük ama. Ha içeri yayılıyor Tabii yani. içeri yayılıyor tabii ki. Arkaya doğru Büyük gidiyor. büyük bir bölge. Bu kafede gördüğünüz gibi söğüt ağaçları olsun. Yani Osmanlı'yı andırıyor. Anadolu kasabasındaki bir köyden farksız. Böyle bir tarihi var, 100 yıllık bir tarihi var ve antik bir yer. Tabii. Yani Bak ağacı bile yıkılmamış. Tabii eski söğüt ağacı. Vallahi. Bataryası falan şey mi? Nasıl? yok hiç sıkıntınız İyi yok mi? şu an. Aynen. Valla çok teşekkür Başka yerimiz ederim. var mı göstermek istediğin Şey veya Hı hı. ha öyle mi? Tamam o zaman. Gerçekten çok teşekkür ediyorum size. Ne Sizin demek buraya, ya? bizim Sana teşekkür ederiz bu kadar ikram anlattığınız. edin. Sizin buraya gelmeniz, kahve, bahane, muhabbet şahane. Sizin buraya gelmeniz bizi hem mutlu ediyor hem gururlandırıyor. Çünkü siz bizim ailemizsiniz. Siz Tabii, bizim tabii, tarihimiz, siz bizim... Aa, bizim ikinci Biz zaten memleketimiz oldu burası. biz aslında Sırbistan'dan kaçarken şunu diyorduk mesela. Ben onu diyorum zaten.
Dragaçlı o abiyle biz mesela karşılaştığımız zaman adam dedi, abi bizim Kosova bizim ikinci artık yerimiz, memleketimiz diye söylüyoruz. Gerçekten de öyle çünkü biz ne zaman Kosova'ya gelirsek gelelim ne kadar oldu mesela dün 8 bugün 9. gün toplam olarak. Abi o kadar çok iyi insan var ki, o kadar çok iyi bizi karşılıyor ki Türkçe konuşmaya da bıraktım artık. Hani biz zaten yarım yamalak İngilizce olduğu için mesela sen Türk müsün abi diyor. Evet diyor. Ya gel Türkçe konuşsana diyor. Ha, niye Türkçe konuşmuyorsun diyor. Derdin ne? Ne istiyorsun diyor. Yani sana söyle hemen yardımcı olayım. Ben şunu da tanıtmak istiyorum. Mamuşa Gönüllü Yardımlaşma Derneği. Buradaki 2012 yılından itibaren aktif olarak faaliyette. Şu binada değil mi? Tabii aslında? bu acil sağlık binası. Bu da Türkiye tarafından gerçekleştirildi. Şu anda yaklaşık bir 15 yıllık bir faaliyet. Pardon şurasıydı aslında. Burası yazıyordu. Hangisi? Şu bina Mamuşa Gönüllü Yardımlaşma Derneği 2012 yılından kurulmuş. Ha, araba da aslında onlara ait. Tabii araba Ha, onlara ait. Ama önemi neden önemli? Hem isminin Türkçe olması ve Türkiye'den alınan maddi destekler. Kosova içerisinde dağıtılması. Tam olarak mesela Mamuşa Gönüllü Yardımlaşması ne gibi yardım mesela? Hani erzak olarak mı? Erzak olarak, maddi olarak, aynı zamanda bu dernek tarafından öğrencilere burs da verilmekte. Üniversite öğrencilerine, lise öğrencilerine. Aslında Tabii. buranın şeyi. Mamuşa'nın. Buranın Tabii, kendi insanları. Kendi insanları. Buraya bir vakıf olarak yardım ediyorlar. Kosova'nın bütün ihtiyaç sahiplerine, Kosova'nın hangi alanda destek varsa işte giyim olsun, tekstil alanında, erzak alanında Hepsinde. desteğini sağlıyor. Yani insanlar mesela Türkiye veya başka bir ülkeden yardım etmek isterlerse bu kurum aracılığıyla aslında yardım ediyorlar ve Tabii. direkt birebir buraya geliyor her şey. Buraya geliyor ve kendisi Büran Kureyzi Başkanımız da Allah razı olsun kesinlikle her türlü koşuşturmasını gerçekleştiriyor. Yorulmadan şey var mı bıkmadan. peki? Yani örnek veriyorum şu kadar minimum bu kadar maddi destek verilebiliyor mu? Minimum şu kadar giysi, kıyafet desteği verilebiliyor diye bir şey var mı mesela? Aslında öyle bir limit Türk halkı için yok. Çünkü biliyorsunuz Türk halkı her yerde cömerttir. Yani öyle bir limite bakmaz. Elinden ne gelirse yani gücü ne kadar yetiyorsa Doğru, yardımına doğru. destekliyor. Yani şey düşündüm ben de eğer şey olursa yani biz İstanbul'a döndüğümüz zaman elimizden bir şey gelirse diye burada ama İstanbul'da biz nasıl ulaşabiliriz tabii o var yani. İstanbul'dan şöyle ulaşımı başkanla irtibata geçelim. Başkan da Türkiye'deki kurumların sürekli irtibat halinde o şekilde bir işbirliği olabilir. Vallahi olur ya. Elinizden ne gelirse en azından kıyafet olur, başka bir şey olur. Hani Hangi madde alanda olur, varsa aynen. tabii. Yardım etmeye o kadar çok isteriz ki. Allah razı Çünkü olsun. dediğim gibi yani burası da bizim için aslında bir toprak yani. Bir toprağımız, Aynen. toprağımız, bir tarihimiz. Yani ne? Traktör de eski. tabii Türkiye tarafından, kurumlar tarafından hibe edilen, hediye edilen. Binamız da 15 yıl Ha. Bursa Osman Gazi Belediyesi tarafından yapılmış. Ama şu anda bina yetmediği için biz Mamuşa Sağlık Ocağı'na biraz yükselttik. Aile Genel Sağlık Merkezi'ne dönüştürdük. Ve Türkiye'de bu konuda maddi olarak desteğini sürdürdü. Şu an merkeze uzak sağlık binamız. Ama evde sağlık hizmetiyle, mobil hizmetiyle O kadar aralıksız 7/24 Çok iyi gerçekleştiriyor. Bence belediyenin hakkını veriyor işte yani burada da. Abdülhadi Krasic Mamuşa Belediye Başkanı'dır. 2017 yılında seçimleri kazandıktan hemen sonra Mamuşa Sağlık Ocağı'nın 7/24 hizmetini gerçekleştirdi. 7/24. 7/24. Şu anda telefonla saat 1'de 2'de benim ayağım bir ağırlık düştü diyelim. Ben gelemiyorum. Evde sağlık hizmetiyle hemen evine kadar, 7/24 ayağına kadar olması geliyor. Çok güzel. Eskiden yoktu. Mamuşa Belediye Başkanımız Abdülhadi Krasic bu konuya el attı ve gerçekleşti. Kendisinin babası. Babana buradan selamlar. Başka bir şeyimiz kalmadı o zaman. Ayağınıza sağlık. İyi ki varsınız. Yüreğinizde, kalbinizde. O kadar çok iyi ağırladın ki bizi. Gerçekten. O kadar özlemişiz ki o bir ay içerisinde. Başımın böyle bir üstünde yeriniz ağırlanmayı. var. Buradaki her kardeşinizin aynı şekilde. Uzak kalmışız yani bu kadar aslında bize iyi davranılmasını, iyi konuşulmasını, güzel bir şekilde ağırlanmak bizim için bayağı bu şey oldu yani güzel oldu. Gözlerim doldu. Bir sarılalım böyle. Valla. Ayağınıza taş gelmesin. Amin amin. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim. Muhabbetimiz bol olsun. Sevgimiz, birliğimiz, dirliğimiz ilelebet devam etsin. İnşallah Çok teşekkürler. yani. Evet yemek yemeye geldik. Buranın da Ereğli köftecisi, Genç Osman köftecisi. Tadı damağında kalacak öyle söyleyeyim. Zaten bir içeriye geçelim. Yaklaşık olarak bu da 30 yıldır hizmet veren yerli yöresel esnafımız. 30 Köfteleri tabii 30 yıldır. Genç Osman ismi de Osmanlı'dan kalan bir isim. Şöyle geçelim. Selamünaleyküm. Kardeşimiz de sahibi buranın. Merhabalar. Siz nasılsınız? Burada bütün ürünler işte köfte, sucuk, bütün yöresel ürünler. Aynı zamanda Kosova'nın
yöresel Pleskavica adında bir köfte var Evet, yuvarlak. evet, Onu şimdi yiyeceğiz zaten. Böyle bir şey yapalım. Böyle bir yerleri var. İşte görüyorsunuz haberler falan hepsi Türkçe. TRT Haber. Tabii. Uydu falan Türksat'tan bağlı olduğu için bütün kanallar Türkçe olarak izleniyor burada. Kenan abi nasıl? Kendisi sahibi. Ha buranın sahibi. Evet. Şöyle oturalım. Olur abi müsait bir yere geçelim. Sen sorabilirsin. Evet, şimdi köftelerimiz geldi. Buranın meşhur köftesi. Buranın meşhur köftesi Kosova, Balkanların Balkanın en ünlü köftesi işte Pleskavica. Bunun da tadı zaten muhteşem. Bunu bir sefer yiyen tadı damağında kalır. Böyle bir güzellik. İşte sunumu da domatesten, soğandan olsun, lahana bu şekilde bir servis ediliyor. Lahana turşu mu normal? Tabii turşu. Ha, turşu lahanası. Evet, turşu. Turşu lahanası. O zaman tadalım mı? Bir tadın bakalım. Beğenecek misiniz? Eti nasıl olur? Enfes değil mi? Diğer yediklerimizle alakası yok. Çünkü ham maddesi buranın çok daha kaliteli. Ne var Tabii. içinde bunun? Dana mı? Tabii bunun içerisinde dana köftesi eti var ve tabii ekmek Türkiye'deki gibi aynı şey ekmek bir de soya falan o şekilde bir şey yapılıyor. Sade ama. Tabii. Yani mesela Bosna'da yediğimizde bizim soğan vardı içinde. Bunun içerisinde de soğan var ama ızgarada daha fazla belli oluyor. Küp küp doğranmıştı. Küp. Bu da zaten Mamuşa'da yediğimiz bu köfte. Bütün Balkanlarda en iyisi burada. Genç Osman. Buraya gelirseniz mutlaka yiyin burada. bence de. Aynen. Şöyle genç olsun. Evet, afiyet olsun. Böyle afiyet olsun bir şey yapalım tadına bakalım. Evet, şimdi buranın sahibi abimiz bize macchiato ikram etti. Macchiato buranın yöresel Kahvesi değil. Kahvesi, Türkiye'deki Türk içeceği. kahvesi nasılsa Aynen. buradaki İtalyan kahvesi de macchiato. buradaki de Aynı zamanda macchiato. dünyada Çok da güzel. en çok kahve tüketen yer İtalya'dan sonra Kosova, Arnavutluk, Aa. tabii Balkanlar. En çok macchiato'yu tüketen önce İtalya sonra burası. İşte Balkanlar, Kosova, Arnavutluk falan buralara. O kadar günde adam 10 tane kahve içen var burada. Bizim 10 Türk tane. kahvesi gibi. Aynen öyle. O zaman afiyet olsun. Türkiye sevgiler. Evet, şimdi yedik iş. Bahattin'e gerçekten Allah bin kere razı olsun. Bize köfte ikram etti. Sonra oradaki abi bize macchiato kahve ikram etti. Gerçekten insanlığın ne olduğunu Kosova'da ve burada, özellikle burada gerçekten gördük. Allah bin kere razı olsun. Allah işlerine hep rast getirsin. Amin. Burada mesela belediyenin arka tarafı burası. Burada çadır atmamız için bile Erdoğan abi başkanı aradı. Ondan müsaade istedi. O da sağ olsun. Bin kere razı olsun. Saadet şu an böyle güvenli bir alanda. Kapıyı da açık bıraktılar. Şimdi İçeride bir güvenlik lavaboya gidelim abi diye. var. İçeride de evet 24 saat duracak güvenlik abi var. Öyle yani. Çok şükür. Valla bugün de bitirdik. Dualarla. Mamuşa'ya mutlaka. Mutlaka. Ya ben Ve bunları sosyal medyada paylaşacağım ama mutlaka yani gelin ya. Bir gün Balkanlara yolumuz düşerse Kosova'ya Prizren'e mutlaka gelirseniz, buraya geleceğiz. bak Prizren'e geldiğiniz zaman burası 20 dakika arabayla. Eğer araba kiraladıysan gel kardeşim şuraya yemin ediyorum Aynen bak. öyle. İçeri biz girdik, herkes selam veriyor. Herkes merhaba Aynen. kardeşim, hoş geldin kardeşim diyor. Belki sırt çantamızdan dolayı ama bizi tanımadıkları için zaten selam veriyorlar. Sen Ama ona desen Türkçe ki, konuştuğunu duyunca da Aynen nereden öyle. geldin diyor. Abi o kadar güzel ki var ya mesela İnsanları biz çok- adamla konuşurken mesela adam aklına geçmiş geldi. Türkiye'nin yaptıkları geldi mesela. Gözleri dolu ağlayacaktı Evet. yani. Biz Abi çok o öyle etkilendik. oldu ya mesela benim de gözlerim doldu. Yani anlatamıyorsun yani durumu. O kadar şey ki burada herkes Türkiye'deki bütün herkesle işbirliği yapıyorlar mesela ve o kadar güzel bir hale getirmişler Evet. ki. Ben dedim ki mesela şu an caminin orada mesela yine söylüyorum. Umarım daha da iyi olur. Daha da güzelleşir buralar. Daha da en güzellerini hak ediyor. Yemin ediyorum bak. Evet. Yani en güzellerini hak ediyor yani. Yani buraya gelip insanların tanıması gerekiyor. Bir selam bile. Biz Keşke mesela bir tur- arabadan indiğimizde kadın bize dedi ki burada dedi pek de gezilecek bir yer yok dedi. Cami var, belediye binası vardı. Çay bahçesinde çadır atabilirsiniz dedi. Ben de dedim ki selam Allah'ın selamı dedim sonuçta öyle değil mi dedim yani selam veririz dedim. Ya biz buraya şey için Ne olacak gelmedik ki. dedim yani. Cami için, Aynen bir şey biz için bir şey gelmedik. görmek için biz insanlığı tanımak için Aynen. geldik. Biz burası sadece Biz Türk, burayı Türk biraz olduğu görmek için, istedik. Türk belediyesi olduğu için biz Aynen. buraya Bir geldik. selam verelim. Düşünsene Vallahi yani şey bile var bak Makedonya'da Türk köyü var Evet. ama köy olarak geçiyor. Bir aynen. yere bağlı orası. Aynen. Ama Balkanların
Balkanların ilk ve tek belediyesi, Evet. Türk belediyesi yani. Bence bununla gurur duyulması gereken Tabii bir canım. şey. Biz mesela bir kere ben dedik ya orada yani bir kere gurur diyorsam ben onlar 1000 kere gurur duyuyordur Evet. yani burada. Burası güzel. Çadırımız böyle. Çadırımızı kurduk ya. Aynen. Yatacak yerimiz de var. Yarın zaten havalimanında yatacağız. Ondan sonra gidiyoruz. Siz de bu videoyu izlerken zaten az çok görürsünüz. Ama bir daha gelmek isterim. Yani atıyorum bir yıl sonra. Elimde bizim hakiki çayımız ve Bak ben kahvemizle ama mutlaka gerçekten gelmek ama bu kadar isterim. eşya olmaz büyük ihtimalle. Yok. Ama olursa o bizim Akva'nın çayını, Evet, Trabzon'dan reklam gelen değildir. Akva'nın çayını abi bak direkt prizlerine falan da değil. Direkt buraya getirttireceğim abi. Diyeceğim ki abi ısıtıcı var mı? Kettle tarzında bir şey var mı? Çay dağıtacağız herkese. Çay Güzel, dağıtacağız. Abi bak mantıklı. biz diyeceğiz Trabzon'da bu çayı iç. Mantıklı. Tamam mı? Çayın tadına bak diyeceğim. Ya içecekler, çayın tadını görecek diyecekler. Aynen. Kardeşim bu çay çok güzel. Burada Hindistan ve Sri Lanka çaylarını içiyorlar. O yüzden hani oranın çayları biraz daha bir kokuyor. Buranın çayının böyle kokusunu aldıkları zaman var ya. Erdoğan abi gitti herhalde. Erdoğan abi içeridedir büyük ihtimalle. Ha. 11'e kadar buradayım dedi. Olabilir. Neyse biz biraz şuradaki bank tururuz. Sohbet muhabbet. Öyle. Vallahi arkadaşlar umarım videoyu beğenirsiniz, izlersiniz. Video biraz uzun olacak ama kusura bakmayın. Yaklaşık 1,5 saat, 2 saatle yakın bir video olacak. Ama en azından Mamuşa'ya gerçekten çok teşekkür ederiz. Herkese çok teşekkür ederiz. Kesinlikle. Biz çok beğendik. Çok duygusallaştık. Erdoğan abiye ayrı teşekkür ederiz. Yani buraya ben her yerden paylaşacağım zaten ama gerçekten buraya prizlerine geldiyseniz mutlaka gelin yani. Instagram'dan reklam vereceğiz abi. Vallahi veririm, yemin ediyorum veririm. Instagram'dan yani. reklam vereceğiz. Buraya Güzel gelin bir yani edit ya. yap. Burası o kadar çok güzel ki. Bak gezilecek yer aramanıza gerek yok. İnsanıyla iki çay için şuraya ileride Aynen. yeter yani. Yani yol üstü gelin bir yarım gününüzü harcarsınız En azından fazla. mutlu edersiniz. Bak Aynen burada öyle. Gelirken de Türk kahvesi getirin lütfen. Türk kahve bir şey getirin bak ya. Aynen bir şey getirin yani. Burası gerçekten bizim için çok çok önemli bir yer yani. Bizim Türkiye toprağı gibi düşünebilirsiniz buraya da. Aynen. Valla bir gün Türkiye'de ya da başka bir şeyde evimiz olursa ben buradaki insanları davet ederim yani. Valla. İnşallah ya. İnşallah. Ama O dediğin zaman- güzel abi. Gelirsek biz buraya şey getirelim. Evet. Kahveyle çay Türk getireceğiz buraya. kahvesiyle çay. O zaman kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Ne yapıyorsunuz? Balkanlara geldiğinizde, Kosova'ya geldiğinizde zaten Kosova'yı gezin. Diğerlerine gerek yok. Kosova Buraya güzel geldiğinizde ya. mutlaka buraya uğrayın ve çay, kahve ikram edin. Çünkü İçin. bir de Sohbet bizim edin. o gittiğimiz köfteciye gidin. Bizden de çok Genç selam Osman söyleyin köftecisi. gelirseniz. Bizden de çok selam söyleyin. Evet. Erdoğan abi görürseniz. Belediyede çalışıyor Erdoğan abi. Aynen. Diğer arkadaşımız Bahattin. Bahattin arka tarafın yani karşısında çalışıyor. Ona da bizden selam söyleyin. Görürsünüz. Sevgi ve Mehmet size selam var deyin. Onlar zaten bilirler. Aynen. O zaman kendinize iyi bakın. Bu geceyi de burada geçiriyoruz. Evet. Yarın Hoşça kalın. havalimanındayız zaten. Hadi görüşürüz.